Evet. İstediğimiz ölçüye geldik ve artık çantamızın ağız bölümünü yapmaya başlayabiliriz. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Her bir yuvanın içerisine bir adet sık iğne yaptıktan sonra her bir trabzanımın tepesine de bir sık iğne yaparak bu sıramı devam ediyorum. Şuradaki çanta tabanımdaki şu görüntüyü, şu dokuyu verebilmek adına başa kadar bu şekilde sık iğne gittikten sonra arkadaşlar yukarıya çıkacağız. Bir zincirimizle ve geri dönerek bir sıra daha yapacağız. Onu da size gösteriyor olacağım. Bu çantamıza eğer astar yapmak istiyorsanız ben size tavsiye edebileceğim iki çeşit var. Ya böyle aynı renginde ama parlak bir astar, çok parlak bir astar, saten gibi bir parlak bir astar veya tam zıttı renginde bir astar. O parlak olmasa da olur, mat olsa da olur. Ama bunun içine çiçekli, benekli, puanlı, kareli bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Desensiz, koyu renk bir astar yapabilirsiniz. Eğer bu çantamız siyah olsaydı içerisine açık renk bir astar dikmenizi tavsiye ederdim. Ama desenlilerden uzak durun. Tüm şu file görüntüsünü mahvedecektir. Bana soruyorsanız bence bu çanta böyle kullanılmalı. Yani bu çantanın esprisi bu. Ama bazen astar isteyenler olabiliyor. O da tabii ki herkesin kendi zevki. Bu çantaya tabii ki küçük eşyalarımızı falan hemen atmayacağız. İşte makyaj çantamızdır, cüzdanımızdır. Ufak tefek çantaların içinde koyacağız. Yani file çanta file gibi olmalı. Başa geldiğimizde buluşalım. Geldim sıranın başına. Zincirle çıktığımız noktadayım. Hemen onun üzerine de bir sık iğne yaptım ve ilk sık iğnemin başından ilmek kaydırma ile sıramı tamamladım. Bir zincir çekerek devam ediyorum. Ama nasıl? Çantamı döndürüyorum. Birinci sık iğnemizi çantamızı dıştan şu şekilde tutarak örmüştük. İkinci sık iğnemizi çantamızı içten öreceğiz. Tam tersine doğru gideceğiz. Şöyle zincirimizi yaptık, döndük ve geldiğimiz yönde geri gidiyoruz. Şu doku benim çantamın tabanındaki sık iğne ile aynı olsun diye bunu yapıyoruz. Tüm bu sırayı da tamamladıktan sonra geriye çantamızın sapları kalıyor.
Çantamızın saplarını da aynen böyle git gel şeklinde sık iğneler ile yapacağım. En son çanta ağzımızı ilmek kaydırma yöntemiyle sağlamlaştıracağım. Aynı zamanda da çanta saplarımın diğer uçlarını çantama ekleyeceğim. Tüm detaylarını gösteriyor olacağım. Detaylarda buluşalım. Çantamın son sık iğnesini de beraberce kapatalım istiyorum. Şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyoruz ve bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Bunu koparıyorum ve bu ipi içeriden kaybedeceğim ve sıkılaştıracağım. İyice sağlamlaştırıp düğümleyip kaybettikten sonra burada hiçbir şekilde görünmemesini sağlayacağım. Şimdi sizinle çantamızın askı bölümlerini nasıl ayarladığımı paylaşmak istiyorum. Şurada arkadaşlar bizim 9 adet 2, 4, 6, 8, 9 adet trabzanımız var. Ortadaki 5. trabzanımızdan şöyle çantamızı işaretleyerek geliyoruz ve buraya bir adet iğne takabilirsiniz. Ben iplik taktım. Her zaman iplik daha kolayıma geliyor. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. 5. trabzandan dümdüz yukarı çıkıyorum ve buraya da bir adet iplik takıyorum. Bunlar benim kağıt iplerin başında olan çok zayıf, cılız, kopmaya hazır bölümler var ya, hani keselim arkadaşlar, burayla örmeyelim, dikmeyelim, hiçbir şey yapmayalım dediğim bölüm. Bu bölümler görüyorsunuz incecik, zaten kopmaya hazır. Çünkü kağıt ipin kendi dokusunda büklümünden dolayı ve bence içerisinde bir madde daha var, ne olduğunu bilmiyorum, ama burası kopmuyor. Kopan çanta görüyorsanız ve aldığınız çanta kopuyorsa bilin ki şu bölümle ilgili, bu bölümle bir işlem yapıldığı için o çanta kopuyordur. Yoksa çantaları yıkayabilirsiniz, hiçbir şey olmuyor. Eğer öyle ıslanmayla falan kopan bir çanta olsaydı zaten plaj çantası örüp bu kadar emek verilmezdi. Sonra bu iki işaretimizi karşı karşıya getiriyoruz ve şuradan bir işaret alıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim çantamızın ön ve arka orta noktası olacaklar. Şöyle hemen burada bir işaretimiz var. Bunları eşit şekilde yapmamız çok önemli. Çantamızın sapları takıldığı zaman yamuk olmaması için. Bir adet de buraya işaret alıyorum. Evet. Şuradan bakar mısınız? Kopuşu gördünüz mü? Hemen kopuyor. Evet. Şimdi çantamızın yanlarını, önlerini işaretledik. Geriye ne kaldı? Çanta sapımızın aralığı ne kadar olsun istiyorsanız şöyle göz kararı ben şu kadar buradan, bu kadar buradan diye hesaplıyorum. Şuraya işaretledikten sonra sayacağım arkadaşlar. Buraya da bir işaret koyuyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.'ye takmışım arkadaşlar. 14 tane arada boşluk olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15.'ye işaretimi koyuyorum. İpleri biraz küçülteyim. Karşı tarafa da işaretler koyacağız çünkü. Ve geçiyorum karşı tarafa. Burada da sayacağız arkadaşlar. On beşinciye işaretimi yapıyorum.
Şu uzun olandan bir parça koparayım. Bir tane daha işaret yapacağız çünkü. On dört, 15'inciye ipimi takarak işaretimi alıyorum. Şimdi geliyoruz, çanta saplarımızı ne kalınlıkta yapacağız. Görüyorsunuz, hepsi karşı karşıya geliyor. Şöyle bakıyoruz. Çanta sapımı ben diğer çantamda 7 sık iğne şeklinde yapmışım. Şuradan ipimi taktığımda arkadaşlar, şuraya kadar yaptığımda 8 tane sık iğnem olacak. Tekrar sayayım ben diğer sapımı. Eşit olsun istiyorum bunların. 2, 4, 6, 8. Tamam, bu da 8'miş. Ve ne yapıyorum? Hemen ipimi buradan takıyorum. Sımsıkı bağlıyorum. 2 düğüm yapalım. Ve sık iğne ile 8 tane şu ortaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Yani şu işaretimize kadar yapacağız. Arada da bağladığımız ipimizi saklarsak tekrar onunla geri dönüş yaparak onu kaybetmek için zaman harcamayız. Bunu da saklıyorum araya. Kağıt ipte böyle bir olay var. Hep düzelte yapmamız gerekiyor. İki, 4, 6 ve 8. Ve burada zincir çekmeden aynen tabanında yaptığımız gibi geri dönüyorum. Ve örmeme devam ediyorum. İçerisinde hem düğüm hem de iplik olduğu için sakladığımız iplikten dolayı biraz sıkışıklık var bu başta. Evet, hallettim. Ve tekrar dönüyorum. Çantamızın sapı oluşmaya başladı. İşte bahsettiğim şu arkadaşlar. Hem tabanı hem sapı hem şu çanta ağzımız aynı dokuda oldu. File çantamızın görünümünde bir bütünlük oldu. Saplarımızı örüyorum ve dönüp tüm bilgileri sizinle paylaşıyorum.